Hepimiz fazla kilonun sağlığımız için zararlı olduğunu biliyoruz. Ama tüm yağların aynı olmadığını biliyor muydunuz? Karnımızın derinliklerinde hayati organlarımızı çevreleyen visceral yağ adı verilen tehlikeli bir yağ türü bulunur. Derimizin altında tutabildiğimiz yağ olan subkutan yağın aksine, visceral yağ, vücudumuza zararlı maddeler salan, metabolik olarak aktif bir organdır. Visceral yağ, sadece estetik bir endişeden daha fazlasıdır. Bu tehlikeli yağ, iltihaplanmaya neden olan kimyasallar salgılar, hormonları bozar ve ciddi sağlık sorunları riskini artırır. Bunu vücudunuzdaki tik-tak eden bir bomba gibi düşünün, kronik hastalık riskinizi sessizce artırıyor. Visceral yağı azaltmak, sağlığınızı ve esenliğinizi iyileştirmek için çok önemlidir. Sonraki bölümlerde, visceral yağ ile kronik hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaracağız. Şekerli içeceklerin birikmesindeki şaşırtıcı rolünü açığa çıkaracağız. Ve bu zararlı yağı atıp sağlığınıza kavuşmanız için pratik ipuçları vereceğiz. Aşırı visceral yağ, vücudunuzda bir sorun çıkaran gibi davranır. Organlarınıza zarar verir ve ciddi sağlık sorunları geliştirme riskinizi artırır. Visceral yağın kronik hastalıklara zemin hazırlama yollarını inceleyelim. Metabolik sendrom, visceral yağ, kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet geliştirme riskinizi önemli ölçüde artıran bir grup risk faktörü olan metabolik sendromun ana itici gücüdür. Bu tehlikeli dörtlü, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri, sağlıksız kolesterol seviyeleri ve aşırı göbek yağını içerir. Kardiyovasküler hastalık, visceral yağ, kan damarlarına zarar veren ve atar damarlarda plak birikmesini teşvik eden, kalp krizi, felç ve diğer kardiyovasküler olaylar riskinizi artıran iltihaplanma maddeleri salgılar. Tip 2 diyabet, visceral yağ, insülin duyarlılığına müdahale ederek, vücudunuzun kan şekeri seviyelerini düzenlemesini zorlaştırır. Bu insülin direnci, kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleriyle karakterize bir durum olan tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artırır. Bu kronik durumların riskini azaltmak için visceral yağı azaltmak çok önemlidir. Oluşturduğu tehlikeleri anlayarak, sağlığınızı ve esenliğinizi korumak için proaktif adımlar atabilirsiniz. Glikozu enerji için hücrelere taşımaktan sorumlu bir hormon olan insülinde bir dalgalanmayı tetikler. Aşırı miktarda şeker tükettiğinizde, vücudunuz bu şeker akışına boğulur. Bu sürekli aşırı yüklenme, hücrelerinizin insülinin sinyallerine daha az yanıt verdiği bir durum olan insülin direncine yol açar. Sonuç olarak glikoz hücrelere girmekte zorlanır ve bunun yerine öncelikle karın bölgesinde visceral yağ olarak depolanır. Belirli bir şeker türü özel ilgiyi hak ediyor, fruktoz. Glikoz vücuttaki hücreler tarafından enerji için kullanılabilirken, fruktoz öncelikle karaciğer tarafından metabolize edilir. Genellikle şekerli içeceklerden ve işlenmiş gıdalardan aşırı miktarda fruktoz tükettiğinizde, karaciğerinizin onu etkili bir şekilde işleme kapasitesini zorlar. Karaciğerdeki bu aşırı fruktoz, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı veya NAFLD adı verilen bir duruma yol açarak yağa dönüştürülür. NAFLD, iltihaplanma, fibroz ve siroz dahil olmak üzere daha ciddi karaciğer sorunlarına ilerleyebilir. Dahası, karaciğerde fruktozdan üretilen yağ orada kalmaz. Trigliseritler olarak kan dolaşımına girebilir, yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunabilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Bölüm 5, şeker hakkındaki acı gerçek, günlük limitler ve gizli şekerler. Amerikan Kalp Derneği, kadınlar için günde en fazla 25 gram, erkekler için ise 36 gram ilave şeker alımını sınırlandırmayı önermektedir. Ancak çoğu insan farkında bile olmadan bundan çok daha fazlasını tüketiyor. Şeker, salata sosları, yoğurt, ekmek ve hatta tuzlu atıştırmalıklar gibi beklenmedik yerlerde gizlenir. Bilinçli bir etiket okuyucusu olmak ve yüksek fruktozlu mısır şurubu, sükroz, dekstroz ve maltoz gibi çeşitli isimler altında gizlenebilen ilave şekerlere dikkat etmek çok önemlidir. Günlük şeker alımınızın farkında olarak ve ilave şekerleri sınırlamak için bilinçli seçimler yaparak, visceral yağı azaltma ve genel sağlığınızı iyileştirme yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.
Bölüm 6, şekerin sinsi etkisi, kolesterol, iştah ve kronik iltihaplanma. Şekerin zararlı etkileri kilo alımının çok ötesine uzanır. Şekerin tek başına kolesterol seviyeleri üzerindeki etkisi ciddi bir endişe kaynağıdır. Aşırı şeker tüketimi, kanınızda bulunan bir tür yağ olan trigliseritlerin ve kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolün seviyelerini yükseltir. Yüksek trigliserit ve LDL kolesterol seviyeleri, atar damarlarınızda plak birikmesine katkıda bulunur ve kalp hastalığı ve felç riskinizi artırır. Ayrıca, şeker, LDL kolesterolü kan dolaşımınızdan uzaklaştırmaktan sorumlu olan iyi kolesterol olan HDL kolesterol seviyelerini düşürebilir. Şekerin beyin kimyası üzerindeki etkisi, işleri daha da karmaşıklaştırır. Bağımlılık yapan maddeler gibi, şeker de, zevk ve ödülle ilişkili bir nörotransmitter olan dopamin salınımını tetikler. Bu dopamin akışı, şeker isteklerini pekiştirir ve şeker tüketimi döngüsünden kurtulmayı zorlaştırır. Bölüm 7. Bel çevresinin ötesinde, şekerin cilt ve bağırsak sağlığı üzerindeki etkisi. Aşırı şeker tüketiminin olumsuz sonuçları, bel çevrenizin çok ötesine ulaşarak cildinizin ve bağırsağınızın sağlığını da etkiler. Şekerin iltihaplanma yapısı cildinize zarar verir ve akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarını potansiyel olarak kötüleştirir. Şeker tükettiğinizde cildinizdeki kolajen ve elastin liflerine bağlanır. Bu sürece glikasyon denir. Bu süreç bu proteinleri zayıflatır ve zarar verir. Bu da kırışıklıklara, sarkmalara ve erken yaşlanmaya yol açar. Ayrıca, şeker, sindirim sisteminizde bulunan trilyonlarca bakteriden oluşan bağırsak mikrobiyomunuzun hassas dengesini bozar. Yüksek miktarda şeker tüketmek, bağırsağınızdaki zararlı bakterileri besler ve bu da sindirim sorunlarına, iltihaplanmaya ve hatta otoimmün hastalıklara katkıda bulunabilecek bir dengesizliğe yol açar. Bölüm 8, şekerle ilişkiyi kesmek, daha sağlıklı bir siz için ipuçları. Şekerle ilişkiyi kesmek, göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak doğru stratejilerle alımınızı azaltabilir ve sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Şekerli içecek tüketiminizi kademeli olarak azaltarak başlayın. Ferahlatıcı ve lezzetli bir alternatif için, gazozu meyve ve otlarla demlenmiş suyla değiştirin. Market alışverişi yaparken, bir etiket dedektifi olun. Gıda etiketlerini inceleyin ve ilk birkaç bileşen olarak listelenen ilave şekerler içeren ürünlerden kaçının. Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve tam tahıllar gibi işlenmemiş tam gıdaları tercih edin. Unutmayın, şekerle ilişkiyi kesmek, ya hep ya hiç yaklaşımı olmak zorunda değildir. Küçük sürdürülebilir değişiklikler, zamanla sağlığınızda önemli bir fark yaratabilir. Bilinçli seçimler yaparak ve tam gıdalara öncelik vererek, kronik hastalık riskinizi azaltabilir, esenliğinizi artırabilir ve daha sağlıklı, daha canlı bir hayatın tadını çıkarabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu gibi daha bilgilendirici videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın. Unutmayın, konu sağlığınız olduğunda bilgi güçtür. Daha fazla sağlık ipucu için bizi izlemeye devam edin ve o zamana kadar kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.